Diş eti hastalığı, dişlerin etrafındaki diş etini ve diş etinin altındaki kemik dokusunu etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Bakteriler diş etini ve diş etinin altındaki kemik dokusunda zarara neden olarak diş eti hastalığına neden olurlar. Diş eti hastalığı iki aşamada gelişir. Bunlardan birincisi gingivitis, ikincisi periodontitistir. Gingivitiste diş etinin sadece yüzeysel kısmı etkilenmektedir ve diş eti hastalığının başlangıç aşamasıdır. Gingivitiste diş etinde kızarıklık, şişlik ve kanama gibi belirtiler ortaya çıkar ve gingivitisin en önemli noktası bu noktada tespit edilen diş eti hastalıkları tamamıyla geri döndürülebilirdir. Peki gingivitis tedavi edilmezse ne olur? Gingivitis tedavi edilmediğinde periodontitis dediğimiz hastalık ortaya çıkar ve periodontitis de diş etinin altındaki kemik dokusunda yıkım görülmektedir. Yani size ekranda anlatmak gerekirse gingivitis'te yani normal dokuda daha doğrusu normal dokuyla başlamakta fayda var. Normal dokuda dişle diş etinin arasında herhangi bir boşluk görülmezken tamamen her şey normal görünürken ve noktasal açıdan yani temas açısından normal görünürken gingivitis dediğimiz durumda diş etinde hafif açılmalar, kızarıklıklar ve gevşemeler başlayarak dişin bağı zayıflamaktadır. Bununla beraber periodontitis'e geçtiğimizde gördüğünüz gibi dişle diş etinin arasındaki aralıklar daha doğrusu temas noktaları genişlemekte ve cepler ortaya çıkmaktadır. Bu ceplerin içerisine giren bakteriler devamlı bir besin girişiyle beraber ve ortamın ısısından faydalanarak kolonize olmaktadırlar ve buradaki salgılarını daha arttırarak zarar verme ihtimallerini ve oranlarını kuvvetlendirmektedirler. Bu noktadan sonra diş etinin daha da derinine inen bakteriler kemiklerde daha fazla zarara neden olarak dişlerin destek yapısını tamamen hasara uğratırlar. Bunun sonucunda ise dişlerde gevşeme ve bu gevşemenin sonrasında bazen maalesef diş kayıpları dahi görülebilmektedir. Yani tamamen sağlam olan dişler diş eti hastalığına bağlı olarak periodontitis nedeniyle kaybedilebilmektedir maalesef. Bunun dışında diş eti hastalığına neden olan en yaygın faktörler sorulmaktadır en fazla. Diş eti hastalığına neden olan en yaygın faktörleri şöyle sıralayabiliriz kısaca. Kötü ağız hijyeni, sigara içmek, diyabet, stres, hormonal değişiklikler, ailesel yatkınlık, yanlış diş fırçalama tekniği. Diş eti hastalığı, kalp hastalığı, felç, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi ciddi bazı sağlık sorunlarıyla birebir ilişkili konumdadır. Ve diş eti hastalığının tedavi edilmemesi, doğru zamanda yakalanılmaması maalesef ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Diş eti hastalığının tedavisi hastalığın aşamasına, hastalığın semptomlarına, çevresel faktörlere göre değişebilmektedir. Diş eti hastalığında yer alan tedaviler dediğimizde ilk aşamada periodontal başlangıç tedavisi, ikinci aşamada rejeneratif cerrahiler, üçüncü aşamada periodontal plastik cerrahiler, dördüncü aşamada rejeneratif cerrahiler ve bazı durumlarda ek olarak kullandığımız antibiyotik tedavileri aklımıza gelmektedir. Diş hekimine düzenli olarak kontrole gitmek, diş eti hastalığının erken aşamasında yakalanmasını sağlamakta ve diş eti sağlığının hızlı bir şekilde kazanılması için oldukça önemli olmaktadır. Sonuç olarak diş hekiminize düzenli olarak gittiğiniz zaman, düzenli olarak dişlerinizi fırçaladığınız ve arayüz bakımını önemsediğiniz takdirde diş eti hastalığı ortaya çıksa da hızlıca tedavisi mümkün olabilmektedir. Bununla beraber son olarak şunu da söylemem gerekir ki diş eti hastalığı ortaya çıktığında muhakkak periodontoloji uzmanınıza randevu alınız ve gerekli tedavilere hızlıca başlayınız.